Merhaba, ben Erol Çelik. Çok kısa tuhaf öyküler anlatmaya devam ediyorum. Bugün size yazarken çok keyif aldığım bir öykü anlatacağım. Bir simyacının öyküsü. Distopik dünyada geçen ilginç bir öykü. Bilim kurgu, distopik bir öykü. Çok kısa tuhaf öyküler başlıyor. Simyacı. Yazan ve okuyan Erol Çelik. Bugünün ganimeti çok iyi usta. Ergenliğe yeni girmiş sivilceli bir oğlandı simyacının başyaveri. Onu öyle çağırıyordu ustası. Sen benim başyaverimsin. Sen olmasaydın koca konteyner vadisi ne yapardı acaba diyordu. Elini hafifçe yardımcısının omuzuna vururken gururlu bir gülümseme yayıyordu yuvarlak yüzüne. Üç genç tozlu sırt çantalarını simyacının önündeki masanın üzerine bıraktılar. Başyaver sırıtıyor, diğer ikisi çok acıktıkları için yutkunmakla yetiniyordu. Ne getirdiniz bakalım benim genç neferlerim? Bilgelikten olsa gerek yüzünde ve göz kenarlarında çizgiler oluşmuştu simyacının. Oysa yaşı göründüğünden çok daha gençti. Kaan biraz salaklık yapıp 30 katlı binanın en üstüne kadar tırmandı. Ama kızma usta, bulduklarını görünce inanamayacaksın. Başyaver önce binanın yüksekliğini abartmak için eliyle başının üzerinde bir şekil çizdi. Daha sonra yaptığı benzetmenin yeterli olmayacağına kanaat getirerek arkadaşının çantasını açtı. Toz bulutunun arasında çantanın içinden som altından bir fil heykeli çıkarttı. Buraya getirmeden önce iyice temizleyip parlattıkları için ışıl ışıldı. Genç yaver heykeli büyük bir hayranlıkla inceledikten sonra ustasına uzattı. Uzun süreden beri böyle bir şeyle karşılaşmamış olan simyacının gözleri büyümüştü. Gerçekten çok iyi bir ganimet getirmişti çocuklar. Fil heykelini aldı, dikkatle elinde tarttı, her kıvrımını inceledi ve kafasında bir değer biçti. Çok belli etmek istemiyordu ama keyiflenmişti. Heykeli getiren kara kuru çocuğa dönüp, "Bu harika bir şey, gerçekten harika, tebrik ederim seni. Ne söyleyeceğimi bilemedim, harika gerçekten, ödüllendirileceksin," diyerek tıpkı başyaverine yaptığı babacanlığı gösterdi. Zavallı çocuk bir lokma ekmeğe bile razıydı ama simyacının bu güzel övgüsü ayaklarını kısa bir süreliğine bile olsa yerden kesmeyi başarmıştı. "Ben de bunları buldum usta." Geri kalmak istemeyen bir acelelikle kendi çantasını açtı başyaver. Birkaç takı, bir gümüş kol saati, madeninin ne olduğu anlaşılmayan bir zincir ve paslanmış bir penseyi simyacının önüne serdi. "Bu zincir umarım altındır. Yol boyunca bunun altın olmasını diledim," diyerek tozlanmış eliyle saç tokalarının üzerinde duran, gereğinden fazla parıldayan zinciri gösterdi. Üçüncü ve uzun boylu olan yaverin çantasındaydı sergilenme sırası. Daha 15 yaşında olan genç, ekibin en yeni ve en sessiz üyesi olarak hızlı koşmasıyla ün salmıştı. Başyaver onun çantasını açarken dilini dudağının sol köşesinden hafifçe dışarı çıkarmıştı. Yüzünde ekibin yeni üyesinin çok da becerikli olmadığını ima eden bir ifade vardı. Kemik saplı bir bıçak, Canon marka bir fotoğraf makinesi, onlarca tükenmez kalem ve sonunda 3 tane altın bilezik çıkarttı kirli yeşil çantadan. Altın bilezikler konar göçer konteyner vadisi şehrinde sıkça rastlanan ganimetlerdendi. Değerleri oldukça fazla olmasına karşın sık rastlandığı için fil heykeli kadar coşku uyandırmamıştı. Simyacı kararmış dükkanın ortasındaki kararmış masanın üzerine serilmiş objeleri inceledi. Tozlu teneke duvarların tavana yakın kısımlarındaki dar pencereler açık olduğu için içeride hafif bir esinti oluşmuştu. Rüzgar kararmış masanın üzerinde tavandan sarkan çıplak lambayı hareket ettiriyor, kirli çantaların ortasındaki malzemelere bakan çocukların üzerinde gölgeler oluşmasına sebep oluyordu. "Fena değil, hiç fena değil yaverlerim. Her biriniz birbirinden kıymetli şeyler getirmişsiniz. Ama bugünün, hatta bu haftanın en iyi ganimeti bu fil heykeli." Kaan'ın gözlerinin içine bakarak, "Bunu bulduğun yerde başka bir şey kalmadığından emin misin?"
diye sordu kırışık gözlerini kısarak. Hayır usta. Çünkü böylesi bir parça. Tam o sırada yaklaşık 10 saniye süren bir deprem gerçekleşti. Sanki gürültülü bir tren geçiyordu bulundukları deponun hemen dışından. Alışık oldukları bir sarsıntı ve hiç yabancı olmadıkları bir uğultuyla. Trenin geçip gitmesi için sessizce beklediler. Her gün, günde 3 kez geçiyordu o tren ve her seferinde bir kondüktör sakinliğiyle depremin geçmesini bekliyordu. Bunu yaşam biçimi haline getirmiş konteyner vadisi halkı. Simyacı sarsıntı boyunca fil heykeline baktı. Sanki yer yarılıp o güzel şey yerin dibine girecekmiş, onu kaybedecekmiş gibi endişeli görünüyordu. Depremin şiddeti ve süresi hiç değişmiyordu son 4 yıldır. Ama olur da değişeceği tutarsa, bu ganimeti kaybetmesine yol açacak bir sarsıntıyla karşılaşırsa, heykeli kollarıyla sıkıca kavrayacak, sırt üstü yere düşerek zarar görmesini engelleyecekti. Bundan bahsediyorum geri zekalı. Başyaver sallanan duvarları göstererek o siktiğimin binasındayken buna yakalansaydın aklını kaybederdin. Hem de 30. katta diye çıkıştı. Geri zekalısın sen. Kaan ilk kez açlıktan kokan nefesiyle bağırdı. Geri zekalı sensin. Yıkılsaydı şimdiye kadar 100 kere yıkılırdı. Her gün yıkılırdı. 8 saatte bir yıkılırdı. Gece yıkılırdı. Gündüz yıkılırdı. Yeter! Simyacı bakışlarını fil heykelinden çekmeden sıcak soluğunu tüketinceye kadar uzattı kelimeyi. Nerede olduklarını hatırlatmalıydı bu veletlere. Sessiz olun! Başyaver çatık kaşlarıyla fili bulan çocuğa tehditler yağdırıyor, ona gününü göstereceğini haykırıyordu. Zavallı Kaan önce bilezikleri bulan arkadaşına, sonra simyacının göz bebeği olan Talancı'ya baktı. Bu kontrolsüz öfkesinden dolayı aç kalabilir, yeni bir ganimet getirene kadar kursağından bir lokma bile geçmeyebilirdi. Sarsıntı dinmiş, simyacı som altından fil heykelini eline alarak kararmış dükkanın karanlık köşelerinden birine gitmişti. Çok uzun olmayan bir süre sonra elinde safran renginde 3 parça ekmekle geri döndü. Yaverlerine ekmekleri uzatıp daha fazla gevezelik yapmalarına gerek olmadığını ima etti. Ekmek hem güzel hem de yumuşacık görünüyordu. Kokusu bir anda kükürt ve pas kokan atölyeyi doldurmuştu. Kirli ergen ellerde o mis gibi kokan ekmek bir anda kayboldu. Haydi gidin ve sabah saat 6'da tekrar gelin. Yarın yeni bir ganimet avına çıkacaksınız. Fil heykeline bir kez daha keyifle baktıktan sonra bana böyle bir şey getirmeniz için yepyeni bir gün daha doğacak. Haydi konteynerlarınıza dedi. Kirli çantalarını aldılar ve sallanan lambanın altında yedikleri lokmayı yutmaya çalışırken başlarıyla anladıklarını işaret ettiler. Ustam dedi Kaan. Ağzına yayılan mısır ve safran tadı yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturmuştu. Ustam saygısızlık olmasın ama beni ödüllendireceğini söylemiştin diye hakkını kovalayacağını belli eden bir özgüvenle konuştu. Küçük bir sarsıntı daha oldu. Kayda bile geçmeyecek kadar küçük. Unutmadım. Kaan ağzındaki lezzetin kaybolmak üzere olmasından dolayı endişelenmişti. Bir fil heykeline bir adama bakarak ümitle bekledi. Unutmadım elbette. Böyle bir şey unutulabilir mi hiç? Ben bir simyacıyım küçük yaver. Neye ihtiyacın olduğunu söyle bana. Hiç tereddüt etmedi çocuk. Biraz daha ekmeğe ihtiyacım var usta. Aslında dilinin ucuna kadar gelen şeyleri söylemek istiyordu ve simyacının gazabından korkmuyordu ama onun baş yaveri hayatı zindan ederdi başına. Daha fazlası senin takdirin. Sonra yine aynı özgüvenle mesela bir parça peynir fena olmaz. Büyük bir olgunlukla başını salladı simyacı. Kararmış göz altlarıyla tamam dedi. Yarın sabah geldiğinde sana keçi peyniri vereceğim. Sonra zaten çok fazla zaman kaybettiğini hatırlamış gibi yüzünü buruşturdu. Başyaverine dönerek şimdi herkes gitsin diye emretti. 3 genç çıt çıkarmadan kararmış dükkanı terk ettiler. Simyacı yaverlerinin gitmesinin ardından depremlere dayanması için konteynerları birleştirerek yaptığı dükkanının ışık değmeyen bir köşesine gitti. Büyük balkonları olan evlerde yaşamış biri olarak
Bu teneke kutularda nefes almaya hiç alışamamıştı. Mavi çizgili tentesiyle güneşi engellemeye çalıştığı balkonunu özlemesi, birisine anlatacağı bir şey değildi. Üzerinde komik küçük köpek resimlerinin olduğu kalın bir perdeyi kenara çekerek diğer bölmeye geçti. Tamamen karanlık ve çok sıcak bir odaydı burası. Elindeki fil heykelini düşürmemek için büyük bir dikkatle taşıyor, aklındaki rüzgarlı balkon düşüncelerinin arasında yolunu bulmaya çalışıyordu. El yordamıyla aradığını buldu. Teneke duvara asılı karanlık aynanın hemen önündeki metal masanın üzerine koydu fili. İçi biraz rahatlamış gibiydi. Başını kaldırıp aynadaki karanlık yansımasına baktı. Tam göremese de oradaki adamı tanıyordu. Ne istediğini, ne arzuladığını iyi biliyordu. Ondan ne istediklerini de biliyordu. Neyi, kime, nasıl vermesi gerektiğini iyi bilen biri olduğunu da biliyordu. Masanın üzerindeki çakmağı aldı. Sadece çakmaklarla dolu bir çekmecesi vardı. Üzerinde kararmış bir tencere olan tüpü yakınca odaya titrek bir ışık yayıldı. Oluşan aydınlık yardımıyla sağ taraftaki sanayi tüpünün ucuna bağlı olan alev tabancasını ateşledi. Bu kısmı seviyordu. Aniden yayılan gaz kokusu ve tabancanın ucundan çıkan parlama sesi hala bir amacı olduğunu hatırlatıyordu kendisine. Som altın fil heykelini hiç acımadan tencerenin içine koydu ve elindeki tabancanın alevini bir parça peynir karşılığı aldığı ganimetin üzerine tutmaya başladı. Göz nuru işlemeleri olan som altın fil heykeli yavaş yavaş erimeye başlamıştı. Sanki yaprakları dökülen bir çiçek gibi küçülüyordu. Simyacı gözlerini yoğun ışıktan dolayı kapatmak zorunda kalıyordu. Arada bir açıyor, önce aynadaki silüetine bakıyor, sonra işlemine devam ediyordu. Zaman da tıpkı som altın fil heykeli gibi eriyip gitti. Sabah saat 5:45'te yalnız başına şiddetli bir sarsıntının olduğu saatte geldi kararmış dükkanın önüne Kaan. İçeriden yanmış saç kokuları yükseliyordu. Kapıyı vurdu. Bekledi. Tekrar vurdu ama diğer arkadaşları gelinceye kadar simyacı kapıyı açmadı. Başyaver kendinden önce gelinmesine sinir oluyordu ve bunu her defasında dile getiriyordu. Ekipten çıkartmakla, ganimet avına götürmemekle, talancılık unvanını geri alması için ustayla konuşmakla tehdit ediyordu ama her zaman işe yaramıyordu. Ekibe yeni birini bulmanın ne kadar zor olduğunu bildikleri için kuralları biraz suistimal ediyorlardı ama ustanın insafına kalmaktan ödleri kopuyordu. Simyacı kapıyı açtığında mavi çizgili tentesi olan kocaman bir balkondaymış gibi gülümsüyordu. Üç ergen içeriye girerken ustalarının yüzündeki mutluluktan bronzlaşmışlardı. Dün kirli çantalarından çıkarttıkları ganimetleri koydukları masanın üzerinde beyaz bir tabağın içinde üçüne de yetecek kadar keçi peynirinin olduğunu gördüler. Bu daha önce karşılaşmadıkları bir manzaraydı. "Buyurun," dedi üçünün de yiyebileceğini işaret ederek. Kaan yutkundu. Kendisine özel olmasını beklediği ziyafetten dolayı isyan etmek üzereydi. Ne olursa olsun bu haksızlık değil miydi? "Böyle olmasını dilerdin, değil mi?" Adam masanın önündeki gençlerin yüzlerine baktı. "Hepiniz böyle olmasını dilerdiniz, değil mi?" "Evet," diyebildi Kaan. Mecburdu. Teneke duvarların üst tarafındaki pencerelerden süzülen gün ışığının aydınlattığı masada sadece peynir yoktu. "Eğer dileğin bu değilse hepsini sen alabilirsin. Kimse seni yargılamaz." Zavallı talancı genç keçi peynirinin kokusu karşısında kontrolünü kaybetmemek için çırpınıyordu. Dün getirdikleri kemik saplı bıçak ve paslı pense duruyordu kara masada. Onların hemen yanında ince çerçeveli bir gözlük ve onun hemen yanında içinde yeşil bir sıvının olduğu irice bir şişe vardı. "Ben simyacıyım genç yaver. Ne dilediğini söyle bana." "Siz Konteyner Vadisi şehrinin en kudretli simyacısısınız. Ben bir dilekte bulundum. Siz bana 3 tane bağışladınız. Sizin için ganimet avına çıkmaktan çok mutluyum." Açlıktan ve peynir kokusundan bayılmak üzere olan Kaan başını öne eğdi. "Aferin size. Buyurun,
Ganimetinizin ödülü sizindir. Çocuklar peyniri konteyner vadisinin altındaki lağım farelerinin çabukluğuyla mideye indirdiler. Artık yeni ganimetler için yola çıkmaya, harabelerde dolaşmaya, daha önce yağmalanmamış yeni yerler keşfetmeye gidebilirlerdi. Eğer şansları yaver giderse dün buldukları som altın fil heykeli gibi bir ganimetle geri gelebilir ve yeni bir şey isteyebilirlerdi. Simyacı yaverlerini kapıdan uğurlamadan önce elindeki sarı kağıtta yazanlara bakarak masanın üzerindekileri kontrol etti. Her zaman olduğu gibi eksikleri vardı. Baş yaverine yaklaştı. Bugün her zamankinden daha fazlasına ihtiyacım var dedi. Bunu duyacağına neredeyse emindi talancıların lideri. Ne gerekirse bulmaya hazırız usta. Biz bunun için varız. Hepimizin bir görevi var bu dünyada. Ganimet avcıları sırtlarındaki çantaları açarak en önemli rutini yerine getirdiler. Harabelere dönmüş binalarda yollarını bulmak için en çok ihtiyaç duydukları fenerlerini kontrol ettiler. Daha sonra kilitleri açmak ve yığınların altını karıştırmak için gereken malzemeleri gözden geçirdiler. Konteyner Vadisi'nin insanları benden gereken şeyleri isterler. Ben de sizden bana gerekenleri isterim. Bunu birilerinin yapması gerekli. Bunun için bizden iyi bir ekip bulamazsın usta. Simyacı gereken motivasyonu sağladığına sevinmişti. Masadakileri göstererek ben bunları sahiplerine ulaştırırken siz daha çok altın bulmaya çalışın dedi. Sonra elindeki not kağıdında yazılanları gözden geçirerek bulabilirseniz kalem pil ve çocuk bezine ihtiyacım var diye ekledi. Simyacıların talancıları göreve hazırdı. Son komutu bekliyorlardı. Haydi gidin. Son. Simyacı. Yazan ve okuyan Erol Çelik.